Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine sizlere güzel bir tarif vereceğim. Turşu yapacağız bugün. Şöyle biberlerimi göstereyim. Bahçeye çıktım ve topladım. Biberlerimi hemen turşu yapacağız. Bugün yağlı biber turşusu yapacağız. Topladığım biberlerden ne kadar olursa o kadar yapacağız tabii ki de. Belli bir ölçü vermeyeceğim sizlere. Hemen başlayalım turşumuzu hazırlamaya. Bu arada videomun başlamadan önce her zaman ne diyoruz tabii ki de. Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Haydi başlayalım turşumuzu hazırlamaya. Şöyle dökelim bakalım ne kadar biberimiz var. İşte bunlardan yağlı biber turşusu yapacağım arkadaşlar. Gösterelim. Şöyle bir tepsi biberimiz var. Artık ne olursa onunla yapacağız. Evet, ilk olarak ne yapıyoruz? Biberlerimizi temizlemeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu saplarını koparırsanız tabii ki de çok fazla yer kaplamaz. Bu şekilde bir koparıverin bunları bir zahmet. Zaten çıt çıt kopacaktır. Bakın bu şekilde biberlerimizi hazırlayacağız. Hemen sap kısımlarını alalım. Evet, son biberleri de kopardık. Saplarını temizledik biberlerimizi. Biberlerimizin şöyle uç kısımlarından hemen küçük bir çizik atıyoruz ki salamurayı, yağlarını, sirkesini içine alsın, malzemeleri, tuzunu, her şeyin içine alsın. Çok az hemen bir çizik atıp bırakıyoruz. Evet, biberlerimizi çizikleri attım, saplarını kopardım. Şimdi hemen bunları bol suda yıkayalım ve turşumuzu hazırlamaya başlayalım. Hemen yıkamaya gidelim. Evet, ikinci ve son suyunda yıkayalım. Bir şey yok, biberlerimde ilaç yok, hiçbir şey yok. Sadece toz var. O da yeterli bu kadar yıkamak. Tamamdır. Hemen turşumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle birer litrelik 3 tane pet şişe hazırladım ama ben. Ne çıkacak bilmiyorum. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bir tanesinden hazırlamaya. 1 litrelik isterseniz yarım kiloluk su şişelerine de hazırlayabilirsiniz. Hemen dip kısmına şöyle birkaç sarımsak atıyoruz ilk aşamada. Az ya da çok sarımsak işi size kalmış. Daha da çok atabilirsiniz. Daha da az atabilirsiniz. Şimdi içine biberleri şöyle hemen dolduruyoruz. Bakın ağzından giriyor. Bunlar ince kıl biber zaten. Bu şekilde tık 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 içine atıyoruz. Bu şekilde dolduracağız. Arada böyle sallayalım. Güzel yerleşsin. Girmezse de biberi hemen acıkın küçültün, parçalayın. Bu kadar basit. Şöyle aralarına yine isterseniz sarımsak atabilirsiniz. Devam edelim.
Şimdi bir tanesini doldurdum. Bakın bayağı doldu. Duruma göre gene birkaç atabiliriz içine. Bir diğerlerini dolduralım. Böyle yaparsanız daha çok yerleşecek. Daha fazla biber alacak. Hemen doldurduğumuz şuraya koyalım. Ve ikinci kabımızın içine geçelim. Hemen ona da biraz sarımsak atıyoruz. Evet, ikinciyi de doldurduk. Onu da şöyle koyalım. Son bir tane daha hazırlamıştım. 3 tane. Bakalım ne olacak. Evet, biberlerimi doldurdum arkadaşlar. Şöyle 3 tane. Kalan şunlar kaldı. Hop. Şunlar kaldı. Bunlardan da bir şey olmaz. Hemen başlayalım turşumuzu hazırlamaya. Hemen şu tepsiye koyalım. O tepsi içinde çöpler var. Kalan sarımsakları da şöyle üst kısmından atalım. Kardeş payı bölüştürelim. 3 bidon getirdik. Üçüne de tamam, iyi geldi. 3-4 şey kaldı. Onları da yemek yapar değerlendiririz. Tamamdır. Şöyle kalan sarımsakları döktük içine. Burada benim kaya tuzum var. Bildiğiniz iri kaya tuzundan. Kavanozların üzerine şöyle bir huni gibi bir şey yapalım ki dışarı dökülmesin. Önemli olan o. Hemen tuzumuzu alıyoruz. Her bir kavanoz için bir yemek kaşığı tuz. Bakın bu şekilde döküyoruz. Üzerine yine bir yemek kaşığı şeker. Onu da veriyoruz. Böyle yaparsan hemen içine girecektir. Bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker. Ölçümüz bu. Diğerine geçelim. Hemen hunimizi bunun içine de koyuyoruz. Şimdi tuzumuzu alıyoruz. Şöyle bakın, bir yemek kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı şeker döküyoruz. Şöyle sallattırarak yerleştiriyoruz içine döktüğümüz malzemeleri. Bakın buna koyduk. Şimdi sıra buna geldi. Yine bir kaşık tuz ve bir kaşık şeker. Bu 1 litrelik kavanoz, ona göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle dökelim. Tamamdır. Bunu da döktük. Şimdi sıra geldi yağını ve sirkesini ilave etmeye. Hemen yağımız burada. Sirkemiz burada gördüğünüz gibi. Şimdi yağını ve sirkesini ilave edeceğiz. Her bir kavanoz için yine 1 kiloluk olduğu için 1 bardak sirke dökeceğiz arkadaşlar. Unutmayın. 1 kiloya 1 bardak sirke. Hemen sirkesini birinciye dökelim. Şöyle 1 bardak. 1 bardak dolusu sirkeyi döktük. Diğer kavanozumuzunkini de dolduralım. Her birine birer bardak sirke döküyoruz. Unutmayalım. Şöyle kolay dökeriz diye baş kısma getirdim. Hemen bakın, tuz engelledi bunun gitmesini ve şöyle biraz yol açalım. Şimdi gider. Evet, buna da bir bardak sirkeyi döktük. Diğer kavanozumuza da aynı şekilde şöyle
hemen garantiye alalım ki tuz engellemesin. Onu da döküyoruz. Tamamdır. Şimdi sıra geldi yağını dökmeye. Hemen yağımızı alıyoruz. Her bir kavanoz için şöyle 1 kup çay bardağı sıvı yağ dökeceğim. Sıvı yağını da döküyoruz. Her bir kavanoz için 1 kup. Tamamdır. Bunu da döktük. Hazır. Evet, turşularımız hazırlandı. Hemen şimdi kapaklarını kapatalım. Kendi kapaklarını kapatıyoruz. Diğerlerini de kapatalım. Sıkı sıkı normal kapandığı kadar kapatıyoruz işte. Su falan koymuyoruz. Buna hiçbir şekilde su koymuyoruz. Bu susuz turşu arkadaşlar. Susuz hazır olan turşu. Şöyle bakın hazırladık. Evet, yağlı biber turşumuzu hazırladık. Gördüğünüz gibi hazır. Bu şekilde hazırlamış oluyoruz. 15 gün içinde turşumuz hazır olacaktır. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde arada bir karıştıracaksınız bunları. Tümü her yerine biberin nüfuz etsin malzemeler. Öyle karıştıracaksınız. Her yerine sirke, yağ nüfuz etsin bunların. Çünkü karıştırmazsanız birazı turşu olur, birazı olmaz. Bu tuzun böyle erimesini sağlayacaksınız. Böyle bırakacaksınız bir kenara. Bir gün sonra yine böyle çevireceksiniz. Arada gelip gittikçe bir köşeye koyun, gözünüzün önünde olsun, mutfakta olsun. Böyle arada bir çevirin, yuvarlayın. İşte alt üst getirin ve tüm her yerine bu yağ ve sirke içindeki malzemeler nüfuz etsin. Evet, hep birlikte yağlı biber turşusunu hazırladık. 3 tane çıktı benim biberlerden. 3 kavanoz hazırlamıştım. Şimdilik bu kadar yapalım. Daha sonra yine yaparız. Başka çeşit turşu da yaparız tabii ki de. Bu kadarla hemen kalmayız. İşte arada bir bunu karıştırdığınız zaman turşunuz 15 gün içinde, 15 gün sonra yenmeye hazır olacaktır. Daha sonra açıp tüketebilirsiniz. Zaten olduğu belli olacak. Bu biberler tamamen sararacak. Sarı rengi alacak. Tabii çok koyu yeşil olan biberler yeşil olarak kalır. Gene sararmaz pek. Ama biraz sarıya bakan biberler sapsarı olacaktır. 15 gün sonra açıp yiyebilirsiniz ya da kış aylarında, bu önümüzdeki kış gelecek, kış istediğiniz kadar dayanabilir. Hiçbir şey olmaz. Hemen böyle keseceksiniz. Şöyle bıçakla bir kaba döküp afiyetle tüketeceksiniz. Açtıktan sonra tabii ki de buzdolabında saklayabilirsiniz. Dışarıda bırakmayın. Bozulma riski vardır o zaman. Evet arkadaşlar, umarım sizler için hazırlamış olduğum yağlı biber turşusu tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum. Her zaman videomu bitirmeden önce ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel tariflerimden hemen haberiniz olsun. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.